Herkese merhabalar. Bugün ilk videomuzu yayınlıyoruz. Programlara girmeden önce iki programın da yani Blender'ın ve Unreal Engine 5'in hem arayüzlerini tanıtmak hem de o programlarla neler yapılıyor, programlara nereden erişebilirsiniz, bu programların özetle kapsamı nedir, nerelerde, hangi alanlarda kullanılıyor bunları size göstermek istiyorum. Şunu da bu video serisinden önce söylemek istiyorum. Çokça kaynak internette mevcut. Ben bu video serisinde, bu eğitim serisinde bu kaynaklara nereden ulaşacağınızı, hangi kaynaklar için nereleri ziyaret etmeniz gerektiğini de sizlere göstereceğim. Çünkü çalışmaları yaparken ortak platformlardan çokça yararlanıyoruz. Yani Blender'ın ve Unreal Engine'ın kendilerine has platformları var, kütüphaneleri var. Bunlara nereden erişebiliriz, nereden hangilerini alabiliriz bunları da göstereceğim. Zengin bir kütüphanesi var iki programın da ayrı ayrı. Zaten entegre bir şekilde de çalışabiliyorlar. Program formatlarını vesaire bunları da anlatacağım sizlere. Başlamadan önce bunları da söylemek istedim. Aslında bu video biraz daha kapsam nedir, ne değildir üzerine olacak. Örnek birkaç iş göreceğiz. Akabinde teknik kısımlara gireceğiz. Program üzerinden ilerledikçe, uygulamalar yaptıkça zaten burada anlattığım şeylerin de nerede, hangileri, ne işe yarar az çok bir bilgi sahibi olmuş olacağız. Dediğim gibi bu video biraz daha genel bir bilgi içerecek. İyi seyirler diliyorum. Evet, şu anda Blender programının içerisindeyiz. Bu programı kendi web sitesi üzerinden veya Steam platformu aracılığıyla indirebilirsiniz, kurabilirsiniz bilgisayarlarınıza. Şu anda programın 4.3.2 versiyonunu kullanıyorum ben. Yani en güncel versiyonu bu. Siz indirdiğinizde web sitesi üzerinden veya dediğim gibi Steam üzerinden indirdiğinizde de versiyonlarını seçebiliyorsunuz. Ama tavsiyem en güncel halini kullanmanız. Şimdi programı açtığınız zaman karşınıza standart olaraktan şu çerçeve geliyor. Buradan General 2D Animation, Sculpting, VFX, Video Editing gibi hazır size sunmuş olduğu template'ler mevcut oluyor. Sağ taraftaysa önceden çalışmış olduğunuz geçmiş projeleri açıyor. Burada benim çalışmış olduğum eski projeler var mesela. Bu genel arayüzü göstermek istedim sizlere. Program içine girdiğimiz zaman uygulayacağımız ve yapacağımız her şey sonraki videolarda olacak. Birkaç çalışmayı sizlere göstereceğim ki hem çalışmak istediğiniz alanı belki kendiniz seçersiniz. Hangi alanda ne var, ne yapılıyor onu görürsünüz. Hem de genel olarak programın ne işe yaradığını bilmiş olursunuz. De söylemiş olayım. Programı açtığınız zaman şu görüntü standart olarak geliyor. Bendeki şu kısım ve şu kısım sizlerde olmuyor. Bunlar program içerisinden sonradan anlatacağım bazı eklentiler. Onun dışında geri kalan her şey standart olaraktan sizlere geliyor. Yani bu açıldıktan sonra, programa girdikten sonra buradaki size sunulan presetlerden, hazır ayarlardan ya da çalışma yapmak istediğiniz ayarlardan birini seçebilirsiniz. Biz General kısmından ilerliyoruz. Hatırlarsanız ilk videoda da söylediğim gibi Generalist olaraktan biz ilerleyeceğiz. Yani buradakilerin aslında hepsi General'da bulunuyor. Bu arada bunlardan birini seçmek diğerlerini tekrar kullanamayacağız, edemeyeceğiz gibi bir anlama gelmiyor. İstediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. O yüzden General yapıp programa giriyoruz. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Ben programı kullanırken sizlerin de daha rahat etmesi için bastığım tuşları ve mouse hareketlerimi şurada gördüğünüz gibi mesela şu anda 3. kere, 4. kere, 5. kere N harfine bastım. Ya da mouse'un sağ kliği, sol tuş, orta tuş gibi tuş kombinasyonlarını bastığım tuşları sizlere göstermiş olacağım. Şurayı takip ederekten anlatım sırasında kaçırdığınız bir yer olursa sol alttaki tuş yönlendirmelerini takip edebilirsiniz. Şimdi biz programa giriş yaptığımızda demin de söylediğim gibi arayüz bu şekilde. Ben bu videoda arayüzdeki araçların ne işe yaradığını anlatmayacağım. Zaten bizim eğitim içeriğimizin konsepti de bu değil. Bununla ilgili olaraktan YouTube'dan birçok tutorial'a ulaşabilirsiniz. Tabii ki yine takıldığınız ya da hangi tutorial'lara bakmanız gerektiğini, hangi kütüphanelere bakmanız gerektiğini sizlere göstereceğim. Biz Blender programının kapsamı nedir? Bizlere neler sunuyor, neler yapılabiliyor bunları kısaca sizlere anlatacağım. İlk olaraktan Blender'ı biz modelleme kısmıyla biliyoruz. Bu modelleme kapsamı içerisinde birçok imkanı sunuyor ki ben de modellemede Blender'ı tercih ediyorum. Alternatif birçok program var tabii ki. Cinema 4D, SketchUp, Maya, AutoCAD gibi modelleme programları var. Blender hem ücretsiz oluşuyla hem de bence tabii bu alışkanlığa göre değişir. Hem arayüz hem de kullanım olaraktan tool'lar açısından şurada gördüğünüz her bir şeye tool diyoruz biz programlarda. Çok daha rahat geliyor bana. Neler yapılabildiğini ben sizlere şu şekilde göstereceğim.
Blender'la yapılmış modeller. Derya deniz yani. Aklınıza ne gelirse veya ihtiyaç neyse hepsi yapılabilir. Program içerisindeki modelleme kısmından yapılıyor bunların hepsi. Tekrar söylemiş olayım. Buradakiler modeling, sculpting, UV editing, texture painting gibi kısımlar aslında her biri birer alan. Modelleme de bunlardan biri oluyor. Ve demin de izlediğiniz, gördüğünüz kısımlar Blender üzerinden modellenen ürünler, çalışmalar her alanda kullanılabilir. Yani kısa filmlerde, 3D çalışmalarda, animasyonlarda, oyunlarda, farklı platformlarda vesaire, CGI çalışmalarında hepsinde kullanabilirsiniz. İkinci araç sculpting aracı. Sculpting'e şöyle diyebiliriz. Heykeltıraşlık gibi düşünün. Objeyi farklı şekillerdeki tool'larla ki modellemede de gördünüz. Bunların hepsi birer tool. Sculpting'in de kendine ait tool'ları var. Bu tool'larla istenilen şekilde bir nesne ortaya çıkarılıyor ve bu modellemeden farklı olaraktan yapılıyor. Sculpting ile de ilgili çalışmaları şöyle göstermiş olayım. Eğlenceli bir alan. Tabii ekstra bazı bilgi istiyor. Yani anatomi bilmek gibi trik kısımları var sculpting'inde. Bu açıdan değerlendirildiğinde tabii daha zahmetli olabiliyor ama ortaya gerçekten güzel ürünler çıkıyor. Üçüncü sekmemiz UV editing kısmı. Tam olaraktan bir alan sayılmaz. Texture kısmıyla beraber çalışıyor. Texture dediğimizde objelerin üzerindeki giydirmelere texture diyoruz biz. Sadece bu giydirmeleri görünüm olaraktan düşünmeyin. 3D bir ortamda biz çalışma yaptığımız için aynı zamanda oluşturduğumuz ışığın yüzeye yansımalarını, bu yansımaların geri tepkilerini, varsa üzerinde kabartıdır, kırıktır, çiziktir vesaire gibi bunların görünmeleri açısından da bu texture kısmı kullanılıyor. Texture kullanılıyor yani. Model ne kadar iyiyse, texture ne kadar iyiyse çalışmalarımız o kadar göz önünde olur. Daha realistik olur, çok daha düzgün durur. Bu anlamda UV editing kısmı da kullandığımız tekstürlerin modele entegre edilmesini, düzgün bir şekilde giydirilmesi gibi düşünün. Texture paint kısmı var. Yine aynı şekilde UV editing ile beraber çalışıyorlar. Yine kendilerine ait tool'ları var. Texture paint kısmı da demin bahsettiğim tekstür materyallerini, nesnenin üzerine giydirdiğimiz tekstürü istediğimiz şekilde bir boyamayla, farklı yöntemlerle konfigüre edebilmemizi sağlıyor aslında. Shading kısmı da aslında bu Texture Paint, UV Editing, Shading kısmı bu üçü texture ile alakalı. Shading kısmı da oluşturduğumuz tekstürleri bunlara materyal deniyor. Kontrol edebilmemizi sağlıyor. Kafanızı karıştırmasın. Bunları daha detaylı bir şekilde anlatacağım. Sadece ne olduğunu bilin. Duyduğunuzda şaşırmayın diye söylüyorum. Animasyon kısmı var. Blender'ın en büyük özelliklerinden bir tanesi ki zaten Blender'la yapılmış çalışmaların işleri ne kadar iyi olduğunu güncellemeleriyle birlikte görmüşsünüzdür. Blender her bir güncellemede büyük atılımlar yapıyor ve gerçekten animasyonda da çok büyük işleri var. Bu anlamda eğer siz de animasyonla ilgili alanlara girerseniz Blender'a zaten her türlü bir uğrarsınız. İçeriklerinizi, ürünlerinizi oradan ortaya çıkarırsınız. Çünkü hem sunduğu kütüphane hem de kullanım kolaylığı açısından gerçekten animasyon kısmı çok etkili. Çok fazla detaya girmek istemiyorum. Sadece programın içerisinde böyle de bir alan olduğunu bilmeniz yeterli. Rendering kısmı şu anda burada bir görüntü yok. Render aldığınızda, çıktı aldığınızda programdan buraya o çıktı aldığınız görüntü geliyor. Buradan final çıktınızı görüp şu kısımlardan da gerekli değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Yani buraya farklı renderlar aldıysanız işte altına diziliyor. Aslında burası bir dosyalama kısmı gibi oluyor. Compositing kısmı var. Blender'ın içerisinden aldığınız render'ı farklı şekillerde ayarlayabiliyorsunuz ve sahnenize uyarlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili örnekleri de şu anda zaten görüyorsunuz. Burası çok kapsamlı bir alan. Ben Blender'ı değil After Effects veya Premiere'i kullanaraktan yapıyorum. Çoğu çıktıyı da Unreal üzerinden aldığım için Blender'dan bir compositing kısmına ihtiyaç duymadım birkaç çalışma hariç. Tekrar ne işe yaradığını size de göstermiş olayım. Geometry Nodes kısmı Blender'a önceki güncellemeyle gelmişti. Aslında burası istatiksel olarak kurulmuş bir kısım. Burayı anlatmak çok çok daha kapsamlı. Burasıyla aslında bizim bir işimiz yok. Ben yine de
yapılmış olan çalışmaları, yapılabilecek olan çalışmaları sizlere şu anda gösteriyorum. Çok kapsamlı ve çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir alan Geometry Notes. Detaylı olaraktan bakmanızı öneririm. Bazı komplike, yoğun böyle bilgisayarı yoracak, sisteminizi yoracak çalışmaları bu matematiksel kısımla yapıyor Geometry Notes. O yüzden kullanıcı dostu diyebiliriz. Scripting kısmı var. Yazılımla ilgili bir kısım bu. Blender Python altyapısıyla çalıştığı için bazı kod altyapılarıyla da çalışmalar yapabiliyorsunuz, modellemeleri yapabiliyorsunuz. Bu kısım yine bizim alanımızın içerisinde değil, hatta çok dışında sayılır. Yine de programın içerisinde böyle de bir alan olduğunu görmeniz gerekli. Şuradaki küçük artı kısmında geri kalan kısımları görüyoruz aslında. Yani burası dedim ya, şu kısım preset olaraktan sunuluyor. Bu artı kısmında da bunların tam kapsamını görüyorsunuz. Aslında şunların çoğunu görmüş olduk. 2D animation kısmı var. 2D animation kısmında 2 boyutlu bir sahnemiz var. 2 boyutlu animasyonlar yapılıyor. Yine aynı şekilde compositing ve rendering kısmı da 2D animation'da mevcut. Sculpting'in detaylı kısımları var. VFX kısmı var. Compositing kısmı buraya dahil. Motion tracking yani CGI çalışmaları için yapılan Blender çok sık kullanılıyor. Motion track kısmı kullanılıyor. Yine bununla ilgili yapılan çalışmaları da şu anda görüyorsunuz. Ben After Effects kullanıyorum bu anlamda. CGI tracking kısmında daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Tracking'i After Effects'te yapıyorum. Lakin Blender'a her şekilde CGI çalışmalarında sahnemi Blender'a yükleyip oradan devam ediyorum. Yine bizim içeriklerimizle alakalı değil. Ancak konuyla çok alakalı, çok bilgili içerik üreticileri var. Sizleri arzu ederseniz onlara yönlendiririm. Video editing kısmı var. Şurası video edit kısmındaki timeline. Ses, görüntü, aldığınız render'ı direkt buraya alabiliyorsunuz. Video render'ı vesaire. Ve çalışmalarınızı buradan editleyerekten Blender içerisinden müzik, ses, görüntü gibi çıktıları alaraktan bütün çalışmanızı Blender içerisinden bitirebiliyorsunuz. Başa dönecek olursak gördüğünüz üzere Blender bu alanların hepsinde kapsamlı bir çalışma ortamı sunuyor. Bu anlamda detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz yorumlara ilgilendiğiniz, merak ettiğiniz alanlarla ilgili sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.